Napolyon Bonaparte 15 Ağustos 1769'da Akdeniz'deki küçük Korsika adasında Ajaccio kasabasında dünyaya geldi. O zamanlar Korsika Fransa'nın egemenliğine yeni geçmişti ve adadaki Fransız yönetimiyle halk arasındaki gerginlik hala sürüyordu. Bonaparte ailesi yerel soylulardan olsa da Fransız yönetimiyle işbirliği yapmaya karar vermişti ve bu küçük Napolyon'un hayatındaki büyük değişimlerin habercisiydi. Napolyon'un çocukluğu, annesi Letizia Ramolino'nun güçlü kişiliğinden çok etkilendi. Letizia oldukça disiplinli bir kadındı ve çocuklarına her zaman kararlı ve azimli olmayı aşılamaya çalıştı. Napolyon da annesinin bu yaklaşımından aldığı derslerle büyüdü. Babası Carlo Bonaparte ise ailesi için Fransız hükümetinin sunduğu fırsatları değerlendirmeyi tercih etti. Ama o da Napolyon'a toplum içindeki ilişkiler ve pratik zeka konusunda önemli dersler verdi. Korsika, Napolyon'un doğduğu dönemde Fransız yönetimi altındaydı. Fakat adada hala büyük bir bağımsızlık mücadelesi vardı. Genç Napolyon, Fransızlara karşı duyduğu bir tür içsel direnci küçük yaşlarda geliştirmeye başlamıştı. Ama aynı zamanda Fransız kültürüne de bir şekilde çekiliyordu. Ailesinin Fransız yönetimiyle işbirliği yapması, onu Fransız eğitimine yönlendirecek önemli bir etken oldu. Napolyon, 9 yaşına geldiğinde Fransız anakarasında eğitim almak üzere ailesi tarafından gönderildi. Brienne-le-Château'daki askeri okula kaydoldu. Fransızca bilmeden başladığı bu okulda başlangıçta oldukça zorlandı. Ama hızlıca dil öğrendi, Fransız kültürüne uyum sağladı ve en önemlisi, burada askeri stratejiler ve tarih gibi derslerle zihinsel olarak şekillendi. Okulda geçirdiği yıllar sadece akademik olarak değil, kişisel olarak da büyük bir dönüşüm geçirmesini sağladı. Diğer çocuklar arasında genellikle daha içe kapanık ve biraz yalnızdı. Ama zamanla çevresindekilerle güçlü bağlar kurmaya başladı. Napolyon'un okul yıllarında en çok ilgisini çeken konulardan biri de askeri taktiklerdi. Kitaplar ve dersler, onun kafasında büyük bir liderlik ve zafer vizyonu oluşturdu. Bu yıllar, ilerideki askeri kariyerinin temellerini attığı yıllar olacaktı. Ancak okulda başarılı olmanın yanında, Napolyon'un içindeki liderlik özellikleri de kendini göstermeye başlamıştı. Diğer öğrenciler üzerinde doğal bir etki bırakmayı başardı. 16 yaşında artık askeri bir kariyere yönelmek isteyen Napolyon, École Militaire kabul edildi. Burada aldığı eğitim, onu sadece askeri bir lider olarak değil, aynı zamanda çevresindeki olayları hızlıca analiz edebilen bir stratejist haline getirecekti. Fransa'ya duyduğu bağlılık güçlendikçe, kendisine olan güveni de arttı. Napolyon'un hayatı, 16 yaşında Fransa'ya gitmesiyle bambaşka bir yola girdi. Genç yaşta, büyük bir hedefle yola çıkan Napolyon, École Militaire'ye kabul edildi ve burada askerlik için gerekli olan her türlü teknik eğitimi almaya başladı. Fransızcayı artık akıcı bir şekilde konuşabilen Napolyon, okulda askeri bilimler, matematik ve coğrafya gibi derslerde hızla başarı sağladı. Ancak okul yıllarındaki asıl farkı yaratan şey, sadece derslerdeki başarısı değildi. Napolyon'un çevresindeki insanları etkileme gücü zamanla belirginleşmeye başladı. École Militaire'deki zamanları, genç Napolyon'un karakterini olgunlaştırdığı yıllar oldu. Özellikle askeri stratejiler üzerine yaptığı okumalar, ona zaman içinde yalnızca Fransız ordusunun değil, tüm Avrupa'nın saygı gösterdiği bir stratejist olma yolunu açacaktı. Napolyon, öğrendiği her yeni taktiği zihninde işliyor. Savaşın sadece askeri bir olay değil, aynı zamanda psikolojik ve stratejik bir oyun olduğunu kavrayarak, rakiplerinin her hamlesini önceden tahmin edebiliyordu. Ancak, her şey ne kadar parlak olsa da, Napolyon'un askeri kariyerine başlaması o kadar da kolay olmadı. Fransa'da devrimci yıllar yaşanıyordu ve toplumda büyük bir kaos hakimdi. Napolyon'un eğitimini tamamladığı dönemde, Fransız devriminin etkileri hala sürüyordu. Arka planda, aristokrasiye karşı halkın yükselen öfkesi ve monarşinin çöküşü devam ediyordu. Napolyon, devrimci hükümetin içindeki bu belirsiz ortamda daha fazla fırsat bulacak ve kendi yolunu çizecek olan kişiydi.
1793'te Toulon limanındaki İngiliz kuşatmasına karşı Fransızlar başarılı olamayınca, Napolyon, genç yaşta bir subay olarak bu durumu tersine çevirebileceğini gösterdi. Toulon'daki direnişi organize etmek ve İngilizleri geri püskürtmek için büyük bir strateji geliştiren Napolyon, Fransız hükümetinin gözünde kendini kanıtladı. Bu zafer, onun askeri kariyerinin ilk büyük çıkışıydı. Toulon'daki başarı, sadece askeri değil, aynı zamanda liderlik yeteneklerini de gösteren bir dönüm noktasıydı. Fransızlar, onun genç yaşına rağmen olağanüstü bir stratejist olduğunu fark etti. Toulon zaferi, Napolyon'a büyük bir prestij kazandırmıştı ve hızla Fransız devriminin sadık bir savunucusu olarak ön plana çıkmaya başladı. Hükümetin önde gelen figürlerinden biri haline geldi ve Paris'teki isyanların bastırılmasında görev aldı. Paris'teki devrimci isyanları bastıran Napolyon, bu başarısı sayesinde hükümetin gözünde Fransız halkını koruyan kahraman olarak tanınmaya başlandı. Bu, onun askeri kariyerinde bir başka önemli kilometre taşıydı. Ancak Napolyon'un başarıları sadece savaşla sınırlı kalmadı. Genç yaşına rağmen Fransız devrimci ideolojilerine olan derin bağlılığı ve Fransız halkının çıkarlarını savunması, onu yalnızca bir asker değil, aynı zamanda bir devrimci lider yapıyordu. 1796 yılında İtalya seferi için atandığında, Napolyon sadece askeri bir zafer kazanmayı değil, aynı zamanda Fransız devrimini tüm Avrupa'ya yaymayı da hedefliyordu. Bu sefer, ona daha önce kazandığı zaferlerin sadece başlangıç olduğunu gösterecek, Avrupa'nın diğer büyük güçlerine karşı büyük bir meydan okuma fırsatı sunacaktı. Fransız devriminin patlak vermesi, Napolyon'un hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biriydi. 1789'da halkın, Fransız monarşisini ve aristokrasiyi devirme kararı alması, sadece Fransa'da değil, tüm Avrupa'da bir devrimci atmosfer yarattı. Fransa'da halkın özgürlük, eşitlik ve kardeşlik talepleri karşısında, Napolyon gibi genç bir subayın, bu karmaşık ve devrimci ortamda kendini bulması kaçınılmaz oldu. Napolyon, Fransız devrimini en başından itibaren destekleyen bir askerdi. Ancak devrimin içinde bulunduğu kaotik ortamda Napolyon'un öne çıkmasını sağlayan en önemli özellik olağanüstü askeri yetenekleriydi. 1793 yılında Toulon limanında İngilizlerle yapılan kuşatmada gösterdiği başarısıyla Fransız hükümeti tarafından fark edilmiştir. Toulon'daki zafer, Napolyon'un sadece Fransız halkı için değil, devrimci hükümet için de büyük bir umut kaynağı haline gelmesini sağlamıştır. Napolyon'un hızla yükselmesinin arkasındaki etkenlerden biri de devrimci yönetimin içine girmeye başlamasıydı. 1795'te Paris'teki monarşi karşıtı isyanlar sırasında devrimci hükümetin yanındaki güçleri organize edip isyanı bastırarak isyan bastırma kahramanı olarak tanındı. Bu zafer onu sadece askeri bir lider olarak değil, aynı zamanda devrimci bir figür olarak da tanınmasını sağladı. Genç yaşına rağmen Paris'teki yüksek mevkilere tırmanarak devrimi savunan bir isim haline geldi. Devrim, sadece Fransız halkının değil, aynı zamanda Napolyon'un da kimliğini şekillendiren bir olay oldu. Devrimin getirdiği değişiklikler, Napolyon'un Fransız halkına duyduğu bağlılığı artırdı. Fransız Cumhuriyeti'nin savunucusu olarak, devrimin ilk yıllarında ortaya çıkan kaos ve belirsizlik içinde kendini buldu ve güçlendi. Fransız halkı için Napolyon artık bir kurtarıcı figürüdür. Bu figür sadece askeri zaferlerle değil, aynı zamanda devrimi koruyarak ve Fransız halkının haklarını savunarak pekiştirilecekti. 1796 yılında Napolyon'a verilen en büyük görevlerden biri İtalya seferine komutanlık yapmaktı. Bu görev, Napolyon'un askeri zekasını ve stratejik dehasını dünya çapında duyurması için bir fırsat sundu. İtalya'ya yaptığı seferdeki zaferleri, onu Avrupa'nın önde gelen komutanlarından biri yaparken, aynı zamanda Fransız halkı için büyük bir umut kaynağı haline getirdi. Napolyon, burada hem askeri zaferler kazandı, hem de Fransız devrimini daha da güçlendirmek amacıyla Fransız etkisini İtalya'da yaydı. İtalya'daki zaferlerinden sonra,
Napolyon'un adı tüm Avrupa'da duyulmaya başladı. Ancak Napolyon için en büyük hedeflerden biri hala Paris'teki devrimci hükümetin zirvesine ulaşmaktı. Fransız devriminin getirdiği karmaşık siyasi ortamda Napolyon'un bu hedefe ulaşması için yalnızca askeri başarılar değil, aynı zamanda devrimci ideolojilere olan bağlılığı da büyük bir rol oynayacaktı. 1799 yılına gelindiğinde Fransa'daki siyasi atmosfer büyük bir değişim sürecine girmişti. Napolyon, ülke içindeki belirsizliği fırsata çevirerek 18 Brumaire darbesini gerçekleştirdi ve Fransız hükümetinin başına geçmeye karar verdi. Bu darbe sadece Napolyon'un kişisel zaferi değil, aynı zamanda devrimci yılların sona erdiği ve Napolyon'un yükseldiği bir dönemin başlangıcıydı. 1799'da Fransız Cumhuriyeti'nin birinci konsülü olarak Napolyon artık Fransa'nın en güçlü adamıydı. Bu, Napolyon'un iktidara giden yolda attığı son adımdı. 1798 yazında Napolyon Bonaparte'ın hayatı, Avrupa'da kazandığı zaferlerin ötesine geçerek bilinmeyen bir dünyaya adım atmaya karar verdi. Fransız devriminin sancıları arasında Napolyon'un hedefi sadece Fransa'yı savunmak değil, aynı zamanda insanlık tarihinin derinliklerine inmeyi de amaçlıyordu. Mısır Seferi, ona sadece askeri bir zafer değil, bilinçaltındaki en derin arayışlara doğru bir yolculuk yapma fırsatı sunacaktı. Napolyon ve ordusu, Mısır'a ayak bastığında, etraflarındaki topraklar, geçmişin bilinmeyen sırlıklarıyla örtülüydü. Yüksek, kadim piramitler, sadece Mısır'ı değil, tüm insanlık tarihini bir araya getiren devasa yapılar olarak karşılarında yükseliyordu. Gözleri, bu taş yığınlarının ardında bir şeyler arıyordu. Napolyon, bunların sadece askeri zaferlere ilham veren yapılar olmadığını biliyordu. Piramitler, onun zihninde çok daha derin bir anlam taşıyordu. Bu yapılar, gizemli ve kadim bilgilerin saklandığı, zamanı ve mekanı aşan sırlarla dolu birer anıt gibiydi. Ve Napolyon bu sırları çözmeye karar vermişti. Mısır'a yerleşmeye başladıktan sonra, Napolyon ve ordusunun yanı sıra bilim adamları, mühendisler ve sanatçılar da bu kadim topraklarda araştırmalar yapmaya başladılar. Ama bir şey Napolyon'u diğerlerinden farklı kılıyordu. Mısır'ın zengin kültürel mirası, onu sadece askeri bir strateji geliştiricisi olarak değil, aynı zamanda bir keşifçi, bir araştırmacı yapıyordu. Özellikle piramitler, Napolyon'un ilgisini çekmişti. Onların sadece askeri anlamda bir strateji simgesi olmanın ötesinde, bilinçaltında bir şeyler uyandırdıklarını hissediyordu. Bir gün, Napolyon, yalnız başına piramitlerin derinliklerine inmeye karar verdi. Bu, onun hayatında bir dönüm noktasıydı. Gecenin karanlığında, yalnızca birkaç adamıyla birlikte devasa yapıya doğru ilerledi. Piramidin içi soğuk ve karanlıktı. Her adımında, zamanın ve tarihin katmanları arasında ilerlediğini hissediyordu. O an, hiçbir askerinin veya bilim adamının olmaması ona içsel bir keşif yapma fırsatı veriyordu. İçeri girdiğinde, duvarlarda eski yazıtlar ve resimler vardı. Ama bir şey farklıydı. Her adımında, sanki duvarlar ona geçmişten bir şeyler anlatıyordu. Piramitlerin derinliklerinde ilerledikçe, Napolyon'un ruhu, geçmişin yankılarında kaybolmuş gibiydi. Duvarlarda gördüğü semboller, ilk başta sıradan gibi görünse de, bir anlam taşıyor gibiydi. Her sembol, Napolyon'un zihninde yeni bir fikir, yeni bir düşünce uyandırıyordu. Gözleri daha fazla detay arıyordu. Ne gördüğüne dair sadece bir anlık bir bakış, bir ipucu, bir işaret. Ancak tüm bu semboller ona asla tüm sırları veremeyecek gibi görünüyordu. Bir odaya girdiğinde aniden durdu. O odanın ortasında eski bir taş levha vardı. Üzerinde sırlı işaretler ve yazılar vardı. Napolyon, bu yazıları okuma cesaretini bulduğunda bir tür derin bağlantı hissi yaşadı. Sanki tarih boyunca kaybolmuş bilgilerin, kaybolmuş bir medeniyetin son izlerini yakalamış gibiydi. Ama o an
Zihninde bir boşluk, bir sessizlik hissi vardı. Bu levhanın ne anlama geldiğini çözemediği gibi bir şey eksikti, bir şey kayıptı. Geriye dönerken Mısır'ın büyüsü Napolyon'u derinden etkilemişti. Bu yapılar sadece taş yığınları değil, zamanın ve insanlığın en derin sırlarını barındıran kutsal alanlardı. Piramitlerin içindeki keşif, Napolyon'a sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda insanlık tarihine dair bilinmeyen bir kapı açma fırsatı sunmuştu. Ancak her şeyin çözülmediğini ve her sırra ulaşmanın imkansız olduğunu fark etti. O gece, piramitlerin karanlıklarında geçirdiği saatler, ona hem bir asker olarak hem de bir insan olarak yeni bir bakış açısı kazandırmıştı. O, sadece askeri zaferler kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda tarih boyunca kaybolmuş bilgileri anlamaya, onlara dokunmaya ve belki de bir gün tüm bu sırları çözmeye çalışan bir lider olacaktı. Napolyon'un hayatı, sıradan bir insanın nerelere ulaşabileceğinin çarpıcı bir örneğiydi. Küçük yaşta başladığı yolculuk, onu Avrupa'nın en güçlü adamı yaptı. Ama aynı yol, onu sürgünle, yalnızlıkla ve ölümle baş başa bıraktı. Zaferleriyle hayranlık uyandırdı, hatalarıyla tartışma yarattı. Ama her şeyden önemlisi, geride unutulmaz bir miras bıraktı. Bugün hala adını duyduğumuzda, sadece bir tarih figürünü değil, insanın gücünü, zaafını ve kaderle savaşını hatırlarız. Çünkü bazı hikayeler sadece geçmişte yaşanmaz, sonsuza dek anlatılır.